Sevgili Ebu Tarih izleyicileri ve kanalımızın kıymetli ailesi. Tarihin derin sularında yaptığımız bu yolculukta sizlerle birlikte ilk büyük fırtınayı başarıyla atlattık ve sarsılmaz bir kararlılıkla ilk limanımıza ulaştık. 100 aboneye ulaştık. Her bir desteğiniz için minnettarız. 1048 Pasiner Savaşı. Bu olay sadece bir çatışma değil, Türk'ün Anadolu'yu ebedi vatan yapma arayışının ilahi mührüdür. Bir yanda 1000 yıllık Bizans, diğer yanda ise henüz 10 yıllık ancak ruhu çelikten yapılmış Büyük Selçuklu Devleti. Yıl 1048. Kaderin rüzgarları Orta Asya'nın steplerinden esiyor, Oğuzların göçebe ruhunu batıya, daha verimli topraklara taşıyordu. Dandanakan zaferiyle siyasi bir kimlik kazanan Selçuklu Devleti artık sadece bir devlet değil, İslam dünyasının yeni koruyucu gücüydü. Devletin zirvesinde vizyonu ufukları aşan iki deha vardı. Sultan Tuğrul Bey, devletin siyasi mimarı ve abisi Çağrı Bey, askeri keşiflerin ve coğrafi öngörünün zirvesi. Çağrı Bey, ta 1018'de sadece birkaç yüz atlıyla Anadolu'nun dört bir yanını keşfetmiş. Geri döndüğünde Sultan Tuğrul Bey'e şunu bildirmişti. O topraklar bizler için biçilmiş kaftan. Suyu bol, otlağı zengin, iklimi yumuşak ve yönetimi zayıflamış. Bu keşif raporu sıradan bir istihbarat değil, Anadolu'nun Türkler için yeni ve mukaddes bir yurt olacağının ilk müjdesiydi. Selçuklu liderleri için bu göç sadece ekonomik zorunluluk değil, aynı zamanda hürriyet arayışıydı. Türkmenler, yerleşik Fars devletlerinin baskısından ve kısıtlayıcı kurallarından uzakta, kendi töreleriyle yaşayabilecekleri, atlarını özgürce koşturabilecekleri bir toprak istiyorlardı. Bu arayış, onları kaçınılmaz olarak, iki kıtaya hüküm eden o yaşlı devin, Bizans İmparatorluğu'nun sınırlarına yönlendiriyordu. Bizans İmparatorluğu, bu durumu sadece sınır ihlali olarak görmüyordu. Bu, doğudan gelen ve kontrol edilemez bir kader dalgasıydı. İmparator 9. Konstantinos Monamakos, başkenti Konstantinopolis'in ihtişamından aldığı güçle bu akınları durdurmakta kararlıydı. İmparatorluğun stratejisi açıktı. Yeni gelen bu gücü kök salmadan ilk büyük meydan savaşında ezmek. Bu amaçla Bizans tarihinin en kapsamlı Doğu ittifaklarından biri kuruldu. Gürcistan Kralı 4. Liparit, Ermeni beylikleri ve Bizans'ın en yetenekli generallerinden Katakolon Kekavmenos'un komutasındaki kuvvetler bir araya geldi. Bu ordu sadece sayıca üstün değil, aynı zamanda ağır zırhlı süvarileri ve 100 yıllık muharebe tecrübesiyle donatılmıştı. Bizans, bu gücü bir duvar gibi Türklerin önüne dikmek istiyordu. Ancak Türklerin başında tıpkı Sultan Tuğrul Bey gibi stratejik öngörüsü yüksek bir komutan vardı. İbrahim Yınal Bey. O, sadece bir akıncı beyi değil, düşmanın hamlelerini önceden okuyabilen, usta bir satranç oyuncusuydu. Pasinler Ovası'na gelmeden önce yaptığı sayısız baskın ve gözlem, Bizans ordusunun temel zaafını ortaya çıkarmıştı. Aşırı özgüven ve çeviklik eksikliği. Savaşın alanı olan Pasinler Ovası, geniş ve düz bir coğrafyaydı. Bu, teorik olarak ağır Bizans süvarisine avantaj sağlıyordu. Fakat İbrahim Yınal Bey bu avantajı bir tuzağa dönüştürecekti. O, Bizans'ın gücünün aynı zamanda onun en büyük zaafı olduğunu biliyordu. 18 Eylül 1048 sabahı, Pasinler Ovası'nda güneş iki farklı medeniyetin üzerine doğdu. Bizans ordusu, disiplinli saflar halinde, yavaş ama ezici bir güvenle ilerledi. Selçuklu birlikleri ise, at üzerinde adeta bir rüzgar gibiydi. Hafif zırhlı, son derece hareketli ve hepsi birer usta okçuydu. Muharebe başladığında, Bizans komutanlarının gördüğü manzara tam da bekledikleri gibiydi. Türkler kaçıyordu. İbrahim Yınal Bey'in emrindeki öncü kuvvetler, savaş hatlarını bozarak geri çekilmeye başladı. Bu, basit bir geri çekilme değil, Hilal taktiğinin, yani Turan taktiğinin en kritik aşamasıydı. Sahte ricat. Bizans ve Gürcü komutanlar, Türklerin çekildiğini görünce, zaferin coşkusuyla kontrolsüz bir takibe başladı. Bu anlık hırs, onların en büyük hatası oldu. Ağır zırhlı Bizans atları yoruluyor, disiplinli Bizans safları bozuluyor, kanatlar ve merkez arasındaki iletişim kopuyordu. Selçuklu atlılar geri çekilirken dahi, geriye dönerek attıkları ölümcül oklarla düşmanı yıpratıyorlardı. Her ok, sadece bir askeri değil, aynı zamanda düşmanın moralini de hedef alıyordu. Bu,
düşmanı yavaşça boğan bir taktikti. Türk ordusu geri çekilirken önceden belirlenmiş hafif eğimli bir bölgeye ulaştı. İbrahim Yınal Bey, tam bu anda bekleyen, dinlenmiş yedek birliklerine saldırma emrini verdi. Sanki yer yarılmış da çıkmış gibi, iki yandan hızla çevik Selçuklu birlikleri ortaya çıktı. Hızla geri dönen öncü kuvvetlerle birleşerek Bizans ordusunu tam anlamıyla çember içine aldılar. Artık Bizans ordusu bir atlı okçu cehenneminin ortasındaydı. Dört bir yandan yağan oklar zırhların zayıf noktalarını buluyor, kafa karışıklığı ve paniği artırıyordu. Gürcü komutan 4. Liparit'in esir alınması, Bizans müttefikleri arasındaki son direniş ateşini de söndürdü. Pasinler Ovası'nda Bizans askeri gücünün yenilmezlik efsanesi yıkılmıştı. Bu, sadece bir taktik zaferi değil, aynı zamanda Türk'ün vatan yapma azminin askeri dehasıydı. Pasinler zaferi, askeri açıdan ne kadar büyükse, siyasi sonuçları açısından da o kadar büyük bir dönüm noktasıydı. Sultan Tuğrul Bey, zaferin komutanı İbrahim Yınal Bey'in getirdiği esirleri ve ganimetleri kullanarak Bizans'a bir diplomatik darbe vurdu. Tuğrul Bey, esir komutan Liparit'i serbest bırakırken, İstanbul'daki Müslümanlar için kritik haklar elde etti. Bizans'ın, kendi başkentinde bir caminin onarılmasını ve bu camide okunan hutbenin, Abbasi halifesinin yanında en yüce sultan ve dünyanın hükümdarı sıfatlarıyla Sultan Tuğrul Bey'in adına okunmasını kabul etmesi, Selçuklu gücünün artık sadece Doğu'nun değil, tüm İslam dünyasının koruyucu lideri olarak Bizans tarafından zorla da olsa tanındığının ilanıydı. Bu anlaşma sadece bir siyasi zafer değil, aynı zamanda kültürel bir meydan okumaydı. Bizans, 1000 yıllık egemenliğinin ilk kez bu kadar kesin bir şekilde doğudan gelen bir güç tarafından sorgulandığını görmüştü. Pasinler, Türkmen akınlarını sadece sınır ötesi olaylar olmaktan çıkarıp kalıcı yerleşim hareketine çevirdi. Pasinler, Anadolu'nun fethinin sadece 4 yıl sonra gerçekleşecek olan 1071 Malazgirt zaferinin öncüsü, ruhunu belirleyen bir muharebedir. Türkmen beyleri ve askerleri artık Anadolu'nun kendilerine yurt olacağına dair sarsılmaz bir inanca sahipti. Bu zafer, Anadolu'daki Türkleşme ve İslamlaşma sürecinin resmi başlangıç düdüğüdür. Sevgili izleyenler, biz bu tarih olarak tıpkı büyük atalarımız gibi vizyonumuzdan ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Yüce Selçuklu sultanlarının bize bıraktığı bu muhteşem tarihi mirası yaşatmak bizim en büyük görevimizdir. Sizlerin desteğiyle, tıpkı Pasinler'in Anadolu'ya açtığı kapı gibi, kanalımızın kapıları da her geçen gün daha çok bilgiye ve daha çok izleyiciye açılacaktır. Bizi desteklemeyi devam edin. Tarihin derinliklerine inmeye, yeni hikayeler keşfetmeye, daima azmin ve kararlılığın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki tarihi serüvende görüşmek üzere, hoşça kalın.